Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni serimiz Tekopolis 2'ye hepiniz hoş geldiniz. Bu modpack yine bir Skyblock ve Quest modpack'i. Gördüğünüz gibi modpack'te birçok quest bölümü var. Basic Tech'ten Final Tech'e kadar birçok bölüm mevcut. Bu bölümlerde kendi arasında tabii ki de tier'lar ve gate'ler oluşturuyor. Bu üst tarafta Research Papers kısmını göreceksiniz. Bunlara gelmeden önce bir information kısmına bakalım. Modpack'e hoş geldiniz. Bu modpack tamamen otomasyon odaklı bir modpack'tir diye burada söylüyor. Ve burada gördüğünüz gibi ödüller olarak bize tek box veriyor. Bu tek box'ları kullanarak buradaki research'leri satın alabiliyoruz. Geçen modpack'te olduğu gibi modpack'te de hostile moblar yani zombi, iskelet gibi moblar spamlanmıyor diyor. Bu arada modpack'i kurarken sadece Skyblock kurmanıza gerek yok. Burada farklı seçenekler de var. Normal dünyada, Super Flat dünyada yani dümdüz olan dünyada Hexland denilen bir dünya var burada. Altıgen tanklardan oluşan bir dünya. Ya da Skyblock'ta oynayabiliyorsunuz bunları. Ve şöyle güzel bir şey yapmışlar. Oynadığınız dünyanın türüne göre otomatik olarak buraya bazı respiler ekliyor. Bu respilerde mesela Skyblock'ta oynuyoruz. Bizim Skyblock'ta bazı şeylere ulaşımımız kısıtlı olduğu için burada otomatik olarak respileri ekliyormuş. Burada ingotundan bahsediyor. Gayet güçlü bir ingot olduğunu söylüyor. Tek baklardan research paper alabiliyormuşuz. Burada minerlar bizim madenleri üreteceğimiz yerler. Minerlar büyük multiblok yapılar diyor ve bunları kullanarak madenleri elde edebiliyoruz. Ayrıca madenleri kurmak için bizden 36 blok o madenden istiyor. Yani diyelim ki demir madeni kuracağız. 36 tane ayrının orunu bulmamız gerekiyor. Research paper'lardan zaten bahsedeceğiz. Research paper'lar zaten gate gibi çalışan kısımlar. Bu research paper'lar sayesinde yeni recipe'ler açabiliyoruz. Burada da zaten oyunun state'lerini açmak için kullanacağımız şey olarak söylüyor bize. Son olarak bir help kısmı kalmış. Discord kısmında yardım veriyorlarmış. Bundan bahsediyor. Tüm information kısmını yani açıklamalar kısmını okuduğumuza göre buradaki modpack'e başlayabiliriz artık. İlk başta tüm modpack'lerde olduğu gibi bizden Outlog'u yumruklayarak başlamamızı istiyor. Bu modpack'te gördüğünüz gibi gece olabiliyor bu arada. Diğer modpack'te tamamen kapatmıştık ve her zaman gündüzde oynuyorduk. Burada gece gündüz döngüsü var. Bununla başlayalım. Burada shift'e bas check yaparak yani twerk yaparak ağaçları büyütme de var. Ayrıca tab tuşunun üstündeki tuşa basarak ultimate'ı aktifleştirebiliyorsunuz ve bu ultimate sayesinde birden fazla bloğu aynı anda kırabiliyorsunuz. Böyle ilk görevimizi yaptık. Bize ödül olarak zaten hep tek baklardan verecek. Plank craftlamamızı istiyor. Buradan da crafting table yapmamızı istiyor. İlk başlar zaten çok basit. Normal Minecraft'ta yaptığımız şekilde başlıyoruz. Bunu şuraya yerleştirelim. Bir tane de chest yapmamızı istiyor bizden. Bunları alabiliriz. Bu arada burada ilk kırdığınız ağaçtan herhangi bir septik düşmezse burada yukarıda emergency items diye bir kısım var. Burada 30 saniye bekleyerek sapling'i tekrar alabiliyorsunuz. Ama burada beklemeniz gerekiyor. Direkt vermiyor bunu size. Eğer sapling'inizi kaybettiyseniz ve herhangi bir ağaç büyütemiyorsanız bunu yapabilirsiniz. Şimdi burada oyun başında bize bir tane chest veriyor. Bu chest'in içinde sınırsız su elde edebilmemiz için 2 tane ice ve bir tane de seramik lava bucket bulunuyor. Buradaki lava bucket tek kullanımlık bir bucket. Yani tekrar tekrar koyup alamıyorsunuz bunu. O yüzden ilk başta koyarken nereye koyduğunuza dikkat etmeniz lazım. Ayrıca burada şöyle bakalım. Burada bayağı bir 4 var. Bunları da toplayabiliriz. Bunlar sayesinde platform oluşturabiliriz. Tabii ki de altına dikkat edin. En altı bedrock'tan mı oluşuyor yoksa direkt 4 mü onu bilmiyorum. O yüzden şöyle yavaş yavaş gideceğim. Direkt olarak 4'müş. Buna dikkat edin. Aşağıya düşmeyin. Bu arada düşerseniz de ölmezsiniz. Çünkü düştüğünüz zaman bizim map'in en üstüne ışınlıyor. Ve buraya tekrardan düşersek yarım blok canla kurtulabiliyoruz. Böyle buradan biraz 4 toplayacağım. Bunlar sayesinde de platformu biraz geliştirmek istiyorum. Şöyle bir blok genişlettim hepsini. Kalanı da artık tahtaları kullanarak geliştirebiliriz. Böyle burayı 2 blok daha genişlettim. Şimdi buraya bir bildiğimiz klasik cobblestone farmı yapacağım. Tabii ki de bunu tahtanın üstüne yapıyoruz. Bunun yanma ihtimali çok yüksek.
O yüzden burada ilk cobblestone'larımızı elde ettikten sonra direkt olarak bunu cobblestone'a çevireceğim ki etraf yanmasın. Şöyle biraz daha sapling büyütelim. Bunlarla da bir tane pickaxe yapalım. Bu pickaxe'i kullanarak da artık cobblestone'u elde edebileceğiz. Şöyle bunun da görevi varmış, onu da alalım. Ice'ı buraya koydum. Önce bunu kırıyorum. Suya dönüştü. Lavımızı da buraya koydum. Artık burada ortasında cobblestone üretmeye başladık. Böyle aşağı düşmeyelim de şuraya da bir tane blok koydum. Şimdi ben burada direkt olarak stone pickaxe'e falan geçmeden buradaki miner kısmına ilerlemek istiyorum. Yapımı oldukça basit. 4 tane log, 4 tane plank ve bir tane ortaya pickaxe istiyor. Böyle 29 tane cobblestone elde ettim. 2 tanesini buraya kullanacağım. Çünkü durmadan yanıyor bunlar. Böyle 27 tane bize kaldı. Miner craftlayarak başlayalım şimdi biz. Böyle bir tane daha ağaca ihtiyacımız var. Burada harcadığımız pickaxe de kullanabiliyoruz bunu craftlamak için. Yeni bir pickaxe craftlamanıza gerek yok kırmadıysanız. Bu şekilde miner'ımızı yaptık. Şimdi bu miner nasıl çalışıyor? Şöyle miner'lara bakacak olursak en üstte bir tane miner koyuyoruz. Altına kazacağı bloğu koyuyoruz. Kenarlarına bu şekilde bloklar koyuyoruz. Bunlar ne diye geçiyor tam bilmiyorum ama şurada var. Support frame diye geçiyormuş. Support frame'leri koyuyoruz. Bu şekilde çalışıyor. Ben burada 27 tane taş toplamıştım. 27 değil 36'ya ihtiyacımız varmış. Hangisini kazdıracaksak. Onu 4 blok koyuyoruz. O yüzden 36 tane ihtiyacımız var. Böyle bir tane daha pickaxe yaptım. Buradan 9 tane daha blok kazacağım şimdi. Ve bunları kazarken yarısından fazlası lava gidiyor. Çok verimli bir şekilde kazmıyoruz şu anda. 36 taneyi elde ettik. Şimdi bunun build'ini yapmadan önce Structure Placer diye bir blok var. Bunu da yapabiliriz. Ve tekrardan bir tane daha miner istiyor bizden. Ve support frame'ler istiyor. Support frame'lerde stick ve plank'lerle birlikte yapılıyor. Yani bize biraz daha odun lazım. Böyle Structure Placer'ı yapabiliriz artık. Buna shift sağ tıkladığınızda hangi modda olacağını seçebiliyorsunuz. Tree Absorber, Miner, bunların arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Ben şu anda Miner frame'leri yapacağım. Buraya sağ tıkladım. Elimizde olan frame'leri buralara yerleştirdi. Tabi yetersiz olduğu için biraz daha frame raflamamız gerekiyor. Ve bir kere daha deneyelim. Hala yetmedi. O zaman biraz daha ağaç keseceğiz. Tam sayısını bilmediğim için biraz craftlayıp deniyorum bunları. Bu sefer yetecektir diye düşünüyorum. Aynen hepsini tamamladık şu anda.
Şimdi buralara ilk yapacağımız miner cobblestone miner olduğu için cobblestone'ları dolduracağım. Böyle 3'e 3'lük şekilde ve 4 blok yüksekliğinde yapıyorsunuz. Yani buradaki frame'lerin içerisinde kalacak olan alanları dolduruyorsunuz. Ve bunların üzerine de artık miner'ımızı koyacağız. Şu anda particle efektleri geldi ve bu kazmaya başladı. Buraları da şu şekilde dolduralım. Bu arada buradaki frame'leri merdiven gibi kullanabiliyorsunuz. Bunlardan tutunarak yukarı çıkabilirsiniz. Biz orada miner'ı yaptık. Neyimiz eksik? Tabii ki de bir tane chest eksik. Ya da bir tane barrel. Hangisini yapmak istiyorsanız. Hatta direkt barrel'la başlayalım. Ben barrel'ları chest'lerden daha fazla seviyorum. Her yerde açılabildiği için, yani üzerine blok gelse bile açılabildiği için genelde barrel'ları tercih ediyorum. Bu şekilde bir tane barrel yaptım. Buranın üzerine yerleştirdiğimde artık bize cobblestone üretecektir. Ama buradan bakarsak bunun üretmesi 220 tick sürüyor. Yani bu ne demek oluyor? 11 saniyede bir tane cobblestone üretiyormuş. Böyle ilk cobblestone geldi. Ve bunun hızlandırmanın da yöntemleri var. Burada fence kullanarak bunun speedini arttırabileceğimizi söylüyor. Şöyle 4 tane fence craftladım. Bunları da buradaki en üstteki frame'lerin üzerine koyarak arttırabiliyorsunuz hızını. Burada miner'ın kullanımlarına gelip cap blocks kısmına gelirseniz hangi bloğun ne kadar hız arttırdığını görebilirsiniz. Mesela steel block 110 tick'e indiriyormuş bunun hızını. Enderune blok koyarsanız 20 tick, gayet hızlı bir şekilde oluyor. Yani saniyede bir tane oluyor. En hızlısı o mu diye bakıyorum şu anda. Burada bacon kullanarak 10'a kadar indirebiliyor musunuz? Sanırsam en hızlısı bacon. Ondan sonra da Enderune blok. Buradaki ticklere kendiniz bakabilirsiniz. Bunları kullanarak hızlandırabilirsiniz. Bizim burada kullandığımız oak fence'ler sadece 200 tick'e, yani 10 tick indiriyor. Bir saniye daha hızlı oluyor yani. Bunun ödülünü de aldık. Şimdi burada benim ikinci gitmek istediğim şey, buradaki Tree Observer'a kadar gitmek istiyorum. Ağacı da otomatikleştirmek istiyorum. Ama ondan önce burada görevlerden biraz ilerleyelim. Burada bizden furnace istiyor. Bir tane furnace yapalım. 27 tane furnace craftlarsanız da bunları 3x3x3 şeklinde koyduğunuzda jumbo furnace elde edebiliyorsunuz. Ben burada biraz cobblestone kırayım. Hem oradaki cobblestone'lar biriksin, hem ben burada biraz cobblestone kırayım. Yeterince cobblestone elde ettikten sonra geri geleyim. Şöyle bir miktar cobblestone oluşturdum. Şöyle 25 tane daha yaptık. 4 tane eksik kaldı. Burada 4 tane daha oluşmuştur herhalde. Ve bunlarla beraber artık 27 tane fırını elde etmiş bulunuyoruz. Bu fırınları da dediğim gibi 3'e 3 şeklinde böyle dizerseniz jumbo furnace elde edebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi fırın jumbo furnace'a dönüştü. Bunun içerisinde 9 tane input slotu var. 9 tane yakıt slotu var. 9 tane output slotu var. Ve burada bir tane de upgrade slotu var. Bir sonraki görevde zaten gösteriyor. Buradaki upgrade slotuna jumbo furnace koyduğunuz zaman, yani jumbo furnace'ın içerisine bir tane daha jumbo furnace koyduğunuz zaman bu şu anda tek seferde bir tane pişiriyor. Ama buraya jumbo furnace koydukça her furnace başına buradaki pişirmeyi arttırabiliyorsunuz. Buradaki stone'ları kullanarak miner'ların hızını da arttırabiliyoruz. Şimdi bakalım bunun kullanımına. Bundan 4 tane koyduğunuz zaman hızı 200'den 180'e, yani 10 saniyeden 9 saniyeye düşürebiliyorsunuz. Böyle bir tane daha craftlayalım. Artık buradaki fence'leri kırıp bunun yerine stone'ları koyabiliriz. Hatta koymadan önce şöyle bir şey göstereyim. Buraya sağ tıkladığınız zaman şu andaki hızını görebiliyorsunuz. Şu anda 200 olarak gösteriyor. Bunu kırdığım zaman 220'ye çıkacak çünkü eksik olduğu için standart hızıyla çalışıyor. Ve artık buraya 4 tane buton yerleştirdiğimiz zaman bunun hızının 180 olduğunu görürsünüz. Buradaki sayı ne kadar düşerse o kadar hızlı üretiyor demek. Artık 9 saniyede bir tane cobblestone üretiyoruz.
Bizim buradaki pickaxe'imizde fırında ısıtarak Prospector's pickaxe yapabiliyoruz. Bu Prospector pickaxe kullanarak da artık kömür ve lapis kısmını açabiliyoruz. Şöyle bunun craftı tamamlanmış. Artık buradaki kısım açıldı. Burada bir bilgi veriyor. Buradaki bilgide pickaxe kullanarak neyi kırıp neyi kırmak istemediğinizi seçebiliyorsunuz. Mesela buradaki kömür ve lapis kısmına tıklayarak bunları aktifleştirebiliyoruz. Tekrar buradaki kapatmak isterseniz de disable kısmına tıklayabiliyorsunuz. İleride bunu otomatikleştirdiğiniz zaman artık çok fazla kömüre ihtiyacınız olmadığında bunları kapatıyorsunuz ki durmadan kömür gelmesin. Biraz AFK kalmıştım. 45 tane daha cobblestone'umuz birikmiş. Şimdi burada tree observer yapmamız için 4 tane smooth stone istiyor. Onları craftlayarak başlayalım. 2 tane zaten stone'umuz var. 2 tane daha cobblestone koyalım. Bunları da stone'a çevirip daha sonra da smooth stone'a çevireceğiz. Şöyle 4 tane smooth stone'umuz daha hazır. Artık tree absorber'ımızı da yapabiliriz. Şu şekilde tree absorber'ımızı da elde ettik. Tabii tree absorber'da burada kurduğumuz gibi bir multi blok. Şöyle kullanımlarına bakarsak bizden 64 tane tier 1 support frame istiyor. Yani bizim daha fazla steel ve oduna ihtiyacımız var. Böyle biraz daha odun yapalım. Böyle bir deneyelim bakalım kaç tane. 45 tane oldu. Sanırsam bir tane daha ağaç kestiğimizde tamamlayacağız bunda. Böyle 64 tane tier 1 support frame elde ettik. Yine ben bir tane daha barrel craftlamak istiyorum. Oluşturduğumuz odunlar da bunun içerisinde de olacak. Onu da bunun yanına buraya craftlayabiliriz. Buradaki tree absorber kısmına bakacak olursak kitaptan. Genişlik olarak 7'ye 7, uzunluk olarak da 11 blok yer kaplıyor. Bunu da structure placer yardımıyla koyabiliriz. Şöyle tıkladığımda bunu buraya boot'ledi. Tabii ki de bu miner bloklarından daha büyük olduğu için şöyle biraz daha farklı şekilde boot'ledi. Buranın alt tarafına bir tane barrel koyuyorum. Barrel'ın üstüne tree absorber'ı koyup onun üstüne de bir tane ağaç oluşturmanız gerekiyor. Böyle bir tane toprak koyuyorum bunun üzerine. Bakalım normal sapling'de oluşturduğumuz ağacı kabul edecek mi? Aynen büyüttü. Bakalım kabul etti mi? Herhalde bir şeyleri yanlış yaptık sanırsam. Şu anda kabul etmedi. Şuradaki bloğu kırdım. Bir de şöyle deneyelim. Şöyle Visualize kısmına tıklıyorum. Ve buraya tıklıyorum. Nelerin yanlış olduğunu görebilelim diye böyle bir şey yaptım. Frame'ler doğru gözüküyor. Sanırsam ağaç yanlış olarak gözüküyor. Şuradaki support frame'i geri koyuyorum. Bunun için şöyle bir şey yapacağım. Burada bir tane wooden shears yapıyorum. Buradaki saplingleri ben shears'la kıracağım. Odunları da kırdım. Artık buradaki miner'ı oluşturabiliriz. Structure Placer'dan Tree Absorber Tree'yi seçiyorum. Ve buraya sağ tıkladığımda bunu tamamen koydu buraya. Ve burası da tamamlanmış olarak gözüktü. Bu da çalışıyor şu anda. Çalışıyor olarak gözüküyor. Bakalım. Odunlarımız gelmeye başladı. Yanında da stick, leaves ve apple üretiyor. Yani buradan yemek kaynağı da elde ediyoruz. Diğerinde yaptığımız gibi bunun üzerinde de 4 tane stone block koyup bunları hızlandırabiliriz. Böyle 4 tane stone yerleştirdim. Bakalım kabul etmiş mi bunları. Buna sağ tıkladığımızda hızı 180'e düşmüş. Yani bu da tamamlanmış olarak gözüküyor. Ben şuradaki platformu doldurayım. Tekrardan geri geleyim. Aradaki boşlukları kapatmış olalım. Kötü gözüküyor şu anda.
Şöyle alt taraflarını bu şekilde doldurdum. Buradaki slab'i de bir blok aşağı yaptım ki bizim buradan barrel'a ulaşabilelim. Burada biraz charcoal oluşturdum. Hatta şöyle bakalım mini charcoal var mı? Mini charcoal varmış. Şöyle bir 8 tanesini mini charcoal'a çeviriyorum. Bunlar da bizim charcoal'ları fazladan harcamadan bir şeyleri pişirmemizi sağlıyor. Normalde bir tane charcoal 8 tane eşyayı pişiriyor. Ama bu mini charcoal'lar tanesi sadece bir tane eşya pişiriyor. Bunun sayesinde de diyelim ki biz buranın içerisine bir tane kabuston attık. Bir tane charcoal'un tamamını harcamak yerine minisini harcıyor. Bu şekilde eşyaları boş harcamamış oluyoruz. Şimdi son olarak da light gray color stone yapmak istiyorum. Bunun için de smooth stone'ları tekrardan pişirmemiz gerekiyor. Şöyle 4 tane light gray color stone elde ettim. Bu arada buradaki jumbo furnace'ı shears'la çift sağ tıklayarak alabiliyorsunuz. Bunun sayesinde de buradaki görevi de tamamlamış olduk. Bize bir tane daha jumbo furnace verdi. Bunu tekrardan buraya koyacağım. Bunun içerisine artık jumbo furnace koyarak bir önceki dediğim aynı anda birden fazla eşyayı pişirmesini sağlayabiliyorsunuz. Buradaki yakıt tüketimi daha hızlı olacaktır tabii ki de. Ama bir tane süresine aynı anda 2 tane stone oluşturdu. Şimdi son olarak bu color stone'ları yere koyup bizim craftladığımız Prospector's pickaxe ile kırarak kömür ve lapis elde edebiliyoruz. O zaman bu bölümlük bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Açıklamalar kısmından Discord sunucumuza katılabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.